Merhaba efendim. Bugün size gündemde olan ve hakkında çok şey konuşulan deizm konusundaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Deizm çok kötü bir şeydir. Öcüdür, sapıklıktır, dinsizliktir. Deizme girmeyin. Peygamberi inkardır. Peygamberi inkar edersen cehenneme gidersin gibi laflarla deizmi düşünen, anlamaya çalışan, sorgulayan gençlere hiçbir şey veremezsiniz. Konuya böyle yaklaşılmaz. Deizm nedir, ne değildir? Niye deizm yanlış bir düşünce şeklidir? Bunun izahını yapmak gerekir. Deizm başlangıç olarak 17. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Kilisenin anlattığı Tanrı anlayışının akıl ve mantık dışı bir şey olduğunu düşünen, gören insanlar böyle bir anlayışa yönelmiştir. Deizmin temeli nedir? Şu. Bütün bu varlık belli bir sistem içinde çalışıyor. Dolayısıyla bunun arkasında bir yaratıcı şuur, bir yaratıcı akıl olmalı. Öyleyse böyle bir yaratıcı var. Ama bunun dünya üstüne veya insanlara karışması diye bir şey olamaz anlayışı. Tabii bu İngiltere'de çıktıktan sonra Fransa, Almanya ve son zamanlarda da Amerika'da yaygın bir kabul görmüştür. Tabii bu bahsettiğim ülkelerdeki anlayış tamamen Tanrı, yukarıda Tanrı var anlayışına dayalı bir dinin reddiyesidir, kabul edilmeyişidir. Çünkü özellikle içinde yaşadığımız çağda ve içinde yaşadığımız son yıllardaki büyük bilimsel bulgular ve gelişmeler 100 milyarlarla, trilyonlarla yıldızın içinde barındığı bir evrende yukarıda bir tanrı anlayışı artık çok komik düşmekte. Efendim İngilizlerden çıkan bu anlayış, yukarıda tanrı var anlayışı şeklinde İslamiyet'i bozmak için Vahhabiliği kullanmış. İngilizler Vahhabilikle yıllar yılı İslam alemindeki tasavvuf anlayışının vurguladığı Allah anlayışını ortadan kaldırmış. Vahhabilerin parasıyla dünya üzerinde yukarıda oturan, eli ayağı olan, insanları istediği gibi alıp cennete veya cehenneme atan bir tanrı anlayışı şeklinde Müslümanlığa sokulmuş. Ve bu Müslümanlık anlayışı da Türkiye'de dinin adeta yasaklandığı yıllarda birçok kişinin bu Arap ülkelerine gidip oradan gök tanrı anlayışına dayanan dini benimseyip gelip Türkiye'de anlatmalarıyla dinimiz, Müslümanlık maalesef gök tanrı dinine dönmüş ve nihayet bugün gençler artık böyle bir anlayışın saçmalık olduğunu görüp sonuçta yukarıda yaratıcı var, tamam, gerisi bizi ilgilendirmez. Çünkü böyle bir tanrının insanlarla uğraşması, ilgilenmesi mümkün değildir anlayışına gelmişlerdir. Peki bu anlayış niçin yanlış?
Bu anlayış yanlıştır. Çünkü bugün bilimsel olarak bütün varlığın en küçük zerreden, nano boyuttan en makro dediğimiz boyuta kadar tamamının tek bir orijinalden meydana geldiği, hatta bu varlıktaki çokluk algısının beyinlerde organlara, göz, kulak, dokunma vesaire gibi organlara dayalı olarak oluştuğu ve bunun beyinde yaratılan, bu organlardan gelen bilgiye göre beyinde yaratılan hologramik bir dünya görüşü olduğu ortaya çıkmıştır. Şimdi esas önemli noktaya gelelim. Kur'an kıyamete kadar geçerli olan bilgi kitabıdır. Kur'an Muhammed Mustafa Aleyhisselam tarafından açıklanmış, kıyamete kadar geçerli olan bir bilginin insanlığa seslenişidir. Kur'an deyince geneldeki sokaktaki adamın anladığı Müslümanlığı düşünmeyin. Hani soruyorlar kelime-i şehadet biliyor musunuz nedir diye, adam cevap veriyor. Allah büyüktür, bir tanedir diyor. Yani %99 Türkiye'deki nüfusun Kur'an'ı bir kere daha eline alıp okumadığı anketlerde çıktı. Dolayısıyla da biz Kur'an'ın ne dediğini bilmeden Kur'an'ı inkar ediyoruz veya kabulleniyoruz. Ödül veya sopa meselesi. Şimdi Hz. Muhammed'in vurguladığı görüş, açıkladığı ilim, varlığın tekliği ve o teklikten açığa çıkan bütün kuvvelerin ve özelliklerin insanın hakikatinden gelen bir şekilde beyninde açığa çıkma kapasitesi olduğu ve insanın Allah'ı kendi varlığında, hakikatinde, yani beynindeki Allah isimlerinin ve sıfatlarının özelliklerinde bulabileceği gerçeği. Biz buna B sırrı dedik. Kur'an Aminü billahi diyerek Allah kelimesinin başına hep B'yi getirmiştir. Besmele ismi Allah, İsmillah diye değil, Bismillah, B ile başlar. B harfinin işaret ettiği mana, bütün bu varlık tekten meydana gelmiş, tekin vasıf, sıfat ve özellikleriyle var olmuştur. Dolayısıyla insanın hakikatında da o tekin bütün özellikleri vardır. Eğer insan hakikatinin billah işaretiyle anlattığı, hakikatin Allah'tır, kendi hakikatindeki Allah'ı hisset, kavra, yaşa, Allah'ın özellikleriyle ve sıfatlarıyla varsın anlayışını eğer benimseyebilirse, işte o zaman Kur'an'a ve Kur'an'ın getirdiği ilme iman etmiş olur. Yukarıdaki Tanrı'ya iman değildir. Kur'an'ın ana noktası, ana hedefi 5 vakit namaz, hac, oruç, zekat değildir. İman, Allah'ın varlığına, birliğine, tekliğine
ve o varlığın, birliğin, tekliğin insanın hakikati olduğuna iman etmek üzeredir. Bunun gereğini yaşamak içindir namaz, yani salat. Bunun gereğini hissedip yaşayabilmesi, kolaylaştırması içindir hac. Bunun gereğini, bu hakikati yaşayıp hissedebilmek içindir oruç. Yani ibadetler araçtır. Amaç Allah'ın varlığını ve tekliğini kendi hakikatında bulabilmektir. Dışarıdaki bir tanrıyla senin işin yok. Zaten Hz. Muhammed'e kadar gelenlerin hepsi bir yerde yukarıdaki tanrı dışındaki tekliği anlatmıştır. Ama Hz. Muhammed onu insanın hakikatında da var olup insanın hakikatinden açığa çıkacağını bildirmek suretiyle en büyük farkı atmıştır. Yeryüzüne gelmiş en muhteşem beyin, en muhteşem hakikatin dillenişi Hz. Muhammed'ledir. Sen Hz. Muhammed'i inkar ettiğin zaman dolayısıyla onun bildirdiği bu bilgi kitabını, Kur'an'ı inkar etmiş oluyorsun. Kur'an'ı inkar ettiğin zaman senin hakikatinde var olan Allah'ın sıfat ve esma diye bahsedilen özelliklerini inkar ediyorsun ve kendini et kemik yığını olarak yiyip içip çiftleşen, üreyen ve toprak olup gideceğini zannettiğin bir hayvan gibi düşünüyorsun. Halbuki insan Allah'ın esma ve sıfatlarıyla var olmuş, açığa çıkmış bir varlık olarak ölümsüz varlıktır. Ölümü tadar. Onun içindir ki ölümsüz varlık olarak devam edeceği hayatta eğer kendi hakikatine da var olan Allah esma ve sıfatlarını kabul edip, iman edip, onu hissedip yaşamak için gerekenleri uygularsa bunun sonucundaki yaşam biçimi, şekli cennet diye anlatılmıştır. Eğer bunu gerçekleştiremezse hayatında, kendini sadece bu beden kabul edip, dışarıdaki biri bana bir şeyler verecek diye yaşayarak ömrü tüketirse kendindeki bu sıfat ve esma özelliklerini yaşayamadığı için hayatı cehennem diye tanımlanan bir biçimde devam edecektir. O ortama cehennem denmiştir. Allah'ın esma ve sıfat güzellikleri ve özellikleriyle yaşama hali de cennet diye tanımlanmıştır. Kur'an insanların anlayışına göre pek çok şeyi hep metaforlarla anlatmıştır. Bu metaforları yanlış değerlendiren Vahabi anlayışı dünyaya yayılmış ve neticede bugün Müslümanlık yukarıda Allah var anlayışına dönmüştür. Bu anlayışa dönünce de insanlar otomatik olarak böyle bir saçmalığı kabul edemediği için bugünün bilimsel gerçekleri önünde evrende o trilyonlarla yıldızın yer aldığı, galaksilerin yer aldığı bir evrende bir lokalize bir tanrı olmayacağına göre ateistliğe de kaymıştır. Dolayısıyla deizm veya ateizm sonuçta Kur'an'ın bildirdiği Allah ismiyle anlatılanın vahidiyetine ve vahdaniyetine vakıf olmamanın sonucudur. Allah ismiyle işaret edilen diyor Kur'an besmele ile ve bunu her surenin başına koyuyor. Yani diyor ki bu surede anlatılan Allah'ın esma ve sıfat özelliklerinin açığa çıkışı senin hakikatında mevcut olan özelliklerdir. Buna göre olayı değerlendir. Çok fazla uzatmayayım, vaktinizi almayayım. Sonuç, bugünün bilimi dahi artık varlığın tekliğini ve her bir birimin kendi özünde o varlığın tekliğinin özelliklerini taşıdığını anlatmakta ve hatta bilim free will'i reddetmekte.
Bu ayrı bir konu. Bunu inşallah başka bir zamanda Allah nasip etmişse anlatırım. Sizin yaşamınızda olan her şey sizden otomatik olarak açığa çıkıyor. Sizin beyninizden otomatik olarak açığa çıkıyor. Dolayısıyla varlık öyle bir tekillik ve o tekilliğin her noktada dilediğini açığa çıkarmasıdır ki artık burada Tanrı var. Tanrı karışıyor mu? Her şeye mi karışıyor? Yok bazı şeylere mi karışıyor? Yok senin iraden mi var? İradene ne kadar karışıyor falan. Bunlar safsata kaldı. Bunlar geçmiş çağın eski görüşleri. Kur'an'ın kıyamete kadar geçerli olan vahidiyet, vahdaniyet ve tevhid anlayışı bugünün bilimiyle birebir çakışmakta, birebir birbirini anlatmakta. Dolayısıyla da artık bu birlik ve teklik anlayışına uymayan bütün görüşler er ve geç tükenişe doğru gitmektedir. Hoşça kalın.